Sevgili dostlar, hepinize merhaba. Sizlerle birlikte piyasalara genel bir bakış yapacağız. Özellikle piyasada önemli rakamlar var. Bu rakamlar üzerinde altını, doları, euroyu, gümüşü, bitcoin'i ve Borsa İstanbul'u sizlerle birlikte değerlendireceğiz. Şimdi bir arkadaşımız videonun altına yorum olarak yazmış. Ya bugüne kadar siz neyi tahmin ettiniz şeklinde. Bak sevgili dostum, sen bugüne kadar beni dinlemiş olsaydın şu an zengin olmuştun. Ben sana bu kadar basit bir şekilde söyleyeyim. Tabii hiçbir zaman aldığımız kararlar bir yatırım karar tavsiyesi niteliğinde değildir. Bunu da her zaman burada belirtiyoruz. Bizim yapmış olduğumuz tahmin ve analizler sizin kendi yapmış olduğunuz tahmin ve analizlerinizi karşılaştırıp bir araya getireceğiniz ürünlerden oluşuyor. Şimdi ben sana soruyorum sevgili dostum, bu soruyu soran arkadaşımıza. Bana bir tane analiz gösterir misin? Altının dönüş fiyatının tam 1614 dolar seviyesinden olup 1900 dolar seviyesine kadar bu altında yukarı trendin devam edeceğini söyleyen bir tane analiz bana göster. Fakat biz kanalımızda sizlere hedef vererekten altının gidiş yolu, doların gidiş seviyesi, gümüşün gidiş seviyesiyle ilgili her zaman hedef noktalarımız verdik ve verdiğimiz hedef noktaları doğrultusunda da nokta atışlar yaptık. Bu altınla, dolarla ilgili beni takip eden birçok sevgili dostum var. Zaten bunları da videolar içerisinde görüyorlar. Ama bazı troller var. Gerçekten insanın böyle çok moralini bozucu laflar burada ediyorlar. Daha en yakın Borsa İstanbul üzerinde çok fazla analiz yapmamamıza rağmen orada da yatırım yapan geçmişteki beni takip eden arkadaşlarımızın yorumlarını gördüğüm için Borsa İstanbul üzerinde de yorumlar yapmaya başladım ve orada da 4700 puan seviyesinin ne kadar önemli olduğunu Borsa İstanbul takip eden arkadaşlarımızla paylaştım ve oradaki ana hedefin tekrardan 5400 puan seviyesine doğru gidebileceği ile ilgili öngörümü de paylaştım. Tabii sen bunların hiçbirini görmezlikten gelebilirsin. Dolar kuruyla ilgili de sana bir hatırlatma yapayım sevgili dostum. Dolar kurunda Merkez Bankası'nın özellikle 18.80'e kadar dolar kurunda yukarı yönlü harekete izin vereceğini ve burada tekrar müdahil olacağını açıkladım. Birazdan video içerisinde gene dolar kurunda da bunları anlatacağım. Burada da gene Merkez Bankası gördüğün gibi 18.80 üzerine dolar kuruna izin vermiyor. Neden vermiyor? Çünkü 18.80 üzerinde dolar kuru agresif hareketlerine devam edecektir. Evet, bunu da piyasada benden başka sana kimse söyleyebildi mi? Bakın arkadaşlar, Google üzerinden aratma yapabilirsiniz. Bu aratmalar üzerinden çok kolay ekonomi yorumları yapabilirsiniz. Fakat Google üzerine teknik analizde öngörü şeklinde bir yorum yazdığınız zaman Google size ne der? Hiçbir zaman bilgi veremez. Çünkü Google geçmişte olan bilgileri sizlere sunar. Tabi bazı ekonomistler Google üzerine girip ben araştırma yaptım, şunu buldum, şunu şey yaptım şeklinde videolar yapıyor ve gördüğüm kadarıyla oldukça da iyi izleniyor. Fakat size bunların bir artısı olabilir mi? Bunu da düşüneceksiniz. Çünkü dolar ve altın üzerinde özellikle yatırım yapıyorsanız, dolar, euro ve sterlin üzerinde yatırım yapıyorsanız arkadaşlar sizler kısa vadeci yatırımcısınız. Altın, gümüş gibi enstrümanlara yatırım yapıyorsanız, borsa gibi enstrümanlara yatırım yapıyorsanız da uzun vade yatırımcısınız. Bu tür ürünleri iyi analiz etmeniz sizler açısından çok çok önemli. O yüzden Başkan 35 kanalı noktasal, bakın noktasal. Dediğimiz gibi altının ons tarafında da 1927 dolara kadar bir yükselişin olacağını ve burada altının onsunun duraklama süreci içerisine bir müddet girebileceği ile ilgili video yaptık zaten. Bunu çok çok önceden yaptık. Bunu sizler de biliyorsunuz. Biz bunu yaparken neye dayanarak yaptık? Tamamen teknik analiz yöntemini kullanaraktan buradaki 1614 dolar seviyesinden geçen alanı sizler baz alır. Buradaki düşen kanalın da geçtiği bölge 1763 dolar seviyesini baz alırsanız buradaki hareketin 1927 dolar seviyesine kadar altının onsunu zaten yukarı yönlü taşıyacağını çok basit bir şekilde matematiksel olarak bulabilirsiniz. Bunu
evirmeye çevirmeye, yok The Economist, yok Goldman Sachs şu şekilde analiz yaptı şeklinde yatırımcıya sunmak ne kadar adildir? Bunu da sizlere sorarım. Bakın çok kesin konuşuyorum. Ben birçok ekonomist ve analizciyi dinliyorum. Fakat ben Başkan 35 gibi noktasal hareket piyasaları önceden öngörebilen bir analist daha görmedim. Bunu kendimi methetmek için söylemiyorum sevgili dostlarım. Beni bilirsiniz 2,5 seneye yakın video yapıyorum. YouTube üzerinde videolarımız var. Ve bu videolar genelinde de bakarsanız geçmişe dönük yaptığım analizlerde çok dalga geçen kişileri gördüm. Ya böyle hedef mi olur? Buraya kadar nasıl gidecek şeklinde yorumlar gördüm. Ama her seferinde de ben haklı çıktım. Maalesef ki bu böyle arkadaşlar. Ben haklı çıktım ve verdiğim hedefler noktasal olarak geldi. Hatta şunu da söyleyeyim. Önceden öngörülerde bulunduğum hedeflerden dönüş noktaları verdiğim yerlerde noktasal olarak çalışmıştır. En son gram altınla ilgili biliyorsunuz 1158 TL hedefimiz vardı kısa vade ve 1170 formasyon hedefi vardı. Gördüğünüz gibi 1158 ve 1170 ana hedef noktasına gidip orada bir duraklama bekleme süreci içerisine girmiş gram altını sizlerle birlikte takip ediyoruz. Şimdi bunu da mı inkar edeceksiniz? Dolarda yaptığımız tahminler bunu da mı inkar edeceksiniz? Verdiğimiz hedeflerin nokta gelmesi bunları da mı inkar edeceksin? Tabii burada sen kendin de devreye girmelisin sevgili dostum. Sen de kendi analizlerini sunman lazım ki benim yaptığım analizlerle kendi analizlerini karşılaştır. Eğrilerini, doğrularını bir araya getir ki daha iyi bir yatırımcı olabilesin. Çünkü bu türden yatırımları adam gibi doğru düzgün takip edebilirsen eminim ki zengin olacaksın. Paranı daha iyi yönlendirebileceksin. Kendine şu soruyu sor. Neden ben alıyorum da altın ben aldığım zaman düşüyor veya doları ben sattığım zaman dolar neden yükseliyor? İşte Başkan 35'in analizleri de tam burada devreye giriyor. Başkan 35'in yapmış olduğu analizler sana ilk başta saçma geldiği için kesinlikle olmaz diyorsun. Ama aslında piyasa gerçeği Başkan 35'in yapmış olduğu analizler. Çoğu zaman analizlerimizin noktasal çalışması gibi durumlar söz konusu olması için arkadaşlar elimizden geleni yapıyoruz. Günlerce, saatlerce çalıştığımız grafikler oluyor. Elliott çalışmalarını grafik üzerinde birleştirmeye ve bazı sonuçlara varmaya çalışıyorum. Tabii bu sonuçlar neticesinde de sizlere bazı önemli özellikle destek ve direnç noktalarını bulup sunmaya çalışıyorum. Bu da ons altın tarafında gene bizler için 1927 önemli bir bölge ve önemli bir direnç. Bu direnç haftalık bir direnç. Haftalık kapanışlarda 1927 direncini yukarı yönlü kırabilir isek 1941 seviyesindeki direnç bölgesi var ve burada da 2000 dolar seviyesine doğru bir potansiyel altının ons tarafında hala da bizi bekliyor. Şimdi buradaki ana hedefleri bulurken gene şu şekilde bir trend çizgisi çizdiğimiz zaman buradaki hedefin 1927 dolar seviyesinden geçtiğini sizlerle birlikte bulduk. Peki bu 2000 dolar seviyesini nasıl bulacağız? Bakın buradaki kırılımı takip edeceğiz. Buradaki kırılımın da ana hedef bölgesi gene 2000 dolar seviyesine doğru altının onsunda yükselişlerin devam edeceği yönünde. Tabi direkt bu ana hedef bölgelerine doğru altının onsunda yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte birden yaşamamız mümkün değil. Belli başlı bir duraksama bölgeleri olacak. Bu duraksama bölgelerimizde dediğim gibi 1927 ve 1941 aralıkları altın onsunda bir duraklama sürecini yaşanacağı alanlar olacaktır. 1941 özellikle günlükte kapanışlar yapıp bu 1941 üzerinde kalmaya başlar isek önümüz açık. Altının onsunda 2000 dolar, 2100 dolar seviyesine doğru buradaki ana hedeflere yürümeye giden bir altın ons sizlerle birlikte izleriz sevgili dostlarım. Evet, dolar Türk lirasında tahminlerde bulunmuştuk. Dolar Türk lirası ile ilgili de 18.80 seviyesinin özellikle çok önemli olacağı ve Merkez Bankası'nın bu 18.80 civarlarında mutlaka dolar TL kurunda arkadaşlar müdahil
olabileceğiyle ilgili bir yorumumuz vardı. Ve dediğimiz gibi tam 18.80'in geçilmesini istemeyen bir Merkez Bankası sizlerle birlikte takip ediyoruz. Merkez Bankası neden 18.80 seviyesini geçilmesine izin vermek istemiyor? Tabi burada devreye gene formasyonlar girecek arkadaşlar. 18.80 üzerinde dolar Türk lirasında bizler formasyonları takip edecek olursak 18.80'in üzerinde hareketlerin hızlanma potansiyeli dolar kurunda çok yüksek. Buradaki yükseliş trendinin hızlı bir şekilde devam etme olasılığı da oldukça yüksek olacağından dolayı dolar kurunda 18.80'e müdahil olmak isteyen bir merkez bankası karşımızda olacak. Çünkü bazı seviyeler vardır. Bu bazı seviyeler üzerinde agresif hareketler çok fazla görülebilir arkadaşlar. Dolar kurunda da bu yatay seyrin yukarı yönlü bozulması buradaki formasyonun çalışması anlamı taşıyacağından dolayı 18.80 önemli bir seviye diyoruz. Merkez Bankası da bunun farkında diyoruz. Buradaki kısa vade hedefi de 19 lira 50 kuruş civarlarına doğru dolarda yukarı yönlü hareketi devam ettirecektir. Bu da Başkan 35 olarak bir yerlerde bulunsun. Dolar kurunun tekrardan düşüş trendi içerisine girebilmesi için ise 18.36 seviyesi altında kapanışlar görmesi lazım. Yoksa aksi takdirde dolarda hala da yön yukarı. Tabii bunları yaparken sırf teknik analizden faydalanmamız doğru olmaz. Ülke gerçekleri, Türkiye ekonomisi, siyasi açıklamalar, politik açıklamalar gene dolar kuru üzerinde çok etkili olacaktır. Yükseliş ve düşüş trendlerinin belirlenmesinde bunlar önemli etkenler. Cari açık, dış borç ödemeleri ülkenin dolara ne kadar ihtiyacı olduğunu anlatan önemli konular olduğu için bu konuların da araştırılıp ülkenin ne kadar dolara ihtiyacı olduğunu da hesaplarsanız şu an dolar kurunu ucuz olduğunu da göreceksiniz. Enflasyon bazlı dolar kuruna gene baktığınız zaman dolar kurunda olması gereken şu an değeri ise 23 TL civarından geçen bir dolar olması gerekliliği gerçeği de unutulmamalı sevgili dostlarım. Gram altın tarafına hemen geçelim. Gram altında önemli seviyeler, önemli analizlerimiz vardı. Bu analizlerimiz neticesinde gram altına sizlerle birlikte baktık ve bazı tahminlerde bulunmaya çalıştık. Şimdi gram altına geçtiğimiz zaman arkadaşlar ne demiştik? 1158 ve 1170 civarlarından geçen formasyon hedefimiz var. Bu hedefimiz gram altında çok önemli. Yakınen sizlerle birlikte bu hedef bölgelerini takip edeceğiz. Ve geldik çattık. Şimdi ana hedef bölgemiz olan 1170 seviyesine kadar dolar kurunda bir gram altın tarafında yükselişi takip ettik ve buradan bir düzeltme süreci içerisine şu an itibariyle gram altın tarafında girmiş görünüyoruz. Bu hareket kısa bazlı bir düşüş yani düzeltme hareketi olarak görülebilir. Bundaki benim düşüncem sevgili dostlarım altının onsunda henüz beklediğim ana hedef bölgesine gitmemiş olmamızdan kaynaklı olarak dolar kurunda da Merkez Bankası müdahilleri seçim ekonomisine girdiğimiz şu süreç içerisinde beklentim olan seviyenin tam anlamıyla gelmemiş olmasından kaynaklı olaraktan gram altında bir düzeltme sürecinin ardından tekrardan yukarı yönlü hareketin başlayacağını düşünen taraftayım. O yüzden 1117 destek bölgesi gram altında çok önemli. Gene yukarıda 1158 direnç bölgesi iki önemli takip edilecek bölge. Benim için bu iki bölge önemli. 1158 veya kısa vadede şu şekilde yapalım arkadaşlar. 1117 desteği kısa vade takip edenler için şey olabilir. Uzak bir bölge olabilir. Bakın 1145 şu destek. Bu destek gram altın takipçileri için önemli bir destek olacak. Bu destek üzerinde haftalık kapanışların devam etmesi durumunda bizler gram altında bakın çok iyi dinleyin. Eğer ki bu destek üzerinde ve benim beklentim olan dolar kurundaki ana hedef bölgesinin gelmemiş olmasından kaynaklı
Ons altında da bir miktar daha yukarı yönlü hareketlerin beklentim dahili içerisinde olmasından kaynaklı olaraktan gram altın 1145 çok önemli. Burayı mutlaka bir yere not alın. Bu destek üzerinde kaldıkça yeni hedefimiz gram altında 1207 Türk lirası civarına doğru giden bir gram altın sizlerle birlikte takip ederiz sevgili dostlarım. 1145 önemli, dikkatli takip edin. Bunun altında 1117 gene bizler için bir destek bölgesi olarak takip edilecek alan. 1145-1117 aralığı, bakın burada eğer ki kendinizi kontrol edebilirim ben diyorsanız buraların görülmesi tekrardan bir alım fırsatı olarak yatırım tavsiyesi olmamak koşuluyla değerlendirilebilecek alanlar içerisindedir. Dolar mı, altın mı, gümüş mü, hangisini almam gerekir diye şu an itibariyle sorarsanız bir gram bazlı ürünler geri çekilmelerde gümüş gram gibi ürünler şu an için ucuz gözükmekte. Dolar Türk lirası ucuz gözükmekte. O yüzden bir karma şekilde bunlardan yatırım amaçlı ben olsam alabilirim, toplayabilirim diye düşünüyorum. Ama stop loss'lara mutlaka riayet edeceğiz sevgili dostlarım. Orada da 1145 dediğim gibi önemli bir seviye. Onun altında da 1117, yani 1117 son stop bölgemiz. Bunun altına kırılım gelirse bir miktar uzak durup tekrardan bunun üzerine çıkması beklenilebilir. Şu an itibariyle de bu ürünlerin oldukça ucuz olduğu da görülmekte. Gümüş tarafına hemen bakalım. Gümüş bizler için hangi seviyeler önemli olacak? Bunları da buradan takip edelim. Gümüş gram tarafına baktığımız zaman 14.55 desteğinin önemli bir destek olduğu ve yukarıda 14.80 civarlarından geçen alanda da haftalık bir direnç bölgemiz olduğunu sizlerle birlikte görüyoruz sevgili dostlarım. Gümüş gramda da 15.26 ve 16.42 seviyelerine doğru beklentimiz olan ana hedef bölgelerimiz mevcut. Burada gümüş gramdaki, bakın şuradaki ana hedef bölgesi yükselişinin devamını hala da sizlerle birlikte ben de takip ediyorum. O yüzden gümüş gramdaki hareketlerin henüz yeterince fiyatlanmadığı, buradaki formasyonların yeterince gerçekleşmediği tarafında olan kişi de benim. 14 lira 80 kuruş civarı gümüş gramda önemli olacak. Bu 14 lira 80 kuruş civarı üzerinde haftalık kapanışlar gümüşün gram tarafında görülmeye başlandığı vakit arkadaşlar, gram gümüşte sizlerle birlikte daha yüksek seviyelere doğru giden bir gram gümüş izlemeye devam edeceğiz. O yüzden gram gümüş yatırımcılarının da beklentileri dahilinde yukarı yönlü hareketlerin daha devam edeceğini düşünen tarafta hala da öngörülerini devam ettiren birisiyim. Ve buradaki açık ve net gördüğünüz gibi formasyon hedefinin de 16 lira 42 kuruş seviyesi olduğunu hala da sizlerle birlikte gören ve analiz eden bir kişiyim diyelim. Ons gümüş tarafına baktığınız zaman ons gümüşün de ana hedef bölgesi 27 dolar 60 sent civarlarına doğru buradaki hareketin devam edeceği yönünde. Bakın asıl burada büyük hareket 27-60 kırılımından sonra gelecek olan harekettir ons gümüş tarafında. Özellikle ons gümüşte 27-60'ın yukarıya kırılması ve buralarda bir kalıcılık yaşanması durumunda uzun vadede 43 dolar 90 sent civarına doğru ben gümüşün ons tarafındaki hareketlerin devam edeceğini düşünüyorum. Tabii bu uzun vade gümüş yatırımcısı olan arkadaşlarımız için geçerli bir durum. Daha kısa vadedeki beklenti seviyemizde 27 dolar 60 sent civarına doğru gidecek bir gram gümüş sizlerle birlikte takip edeceğiz. Bitcoin tarafına bakalım hemen. Bitcoin hep sona kalıyordu. Onu şimdi hemen analiz yapalım. Sona bırakmayalım. BTC-USD paritesine baktığımız zaman Bitcoin tarafında bir kırılım geldi ve bu yükselişin
devam edeceğini söylemiştik. Bizler ilk ana hedef bölgesi olarak Bitcoin'de vermiş olduğum seviyenin düşenin yukarı kırılmasıyla birlikte Bitcoin'de yukarı sert hareketler görmeye başladık. 18.900 dolar seviyesinde Bitcoin'in çok agresif olabileceği, çünkü burada artık iyiden iyiye bir yükseliş trendi içerisine girecek olan Bitcoin'i takip edebiliriz şeklindeki son videomuz. Ve bu videonun ardından arkadaşlar 18.900'ün kırılmasıyla birlikte yukarı yönlü hareket başlamış oldu. Bitcoin'de dikkat edilecek seviye artık bir yükseliş trendi içerisine girmiş Bitcoin'i sizlerle birlikte çünkü takip ediyoruz. 18.900 desteği takip edeceğiz. Burada ilk kısadaki hedef 22.430 dolardan geçen direnç seviyesi olacak. 22.430 dolara kadar bu yükselişlerin devamını bekleyebiliriz. Artık bu 22.430 seviyesi üzerinde kalışlar başladığı zaman Bitcoin'de asıl hedef 28.000 dolar civarına doğru tekrardan bir yükseliş hareketinin başlayabileceği de kripto paralar cephesinde BTC-USD'yi takip eden sevgili dostlarımız için mutlaka izlenmesi gereken seviyeler içerisinde olacaktır. Evet, Euro Türk Lirası. Hemen Euro Türk Lirası'na da geçelim. Euro Türk Lirası'ndaki son durum. Euro Türk Lirası'nda güzel kapanışlar görüyoruz ve alıyoruz da. Euro Türk Lirası'nda bizlerin özellikle takip ettiğimiz 20.04 üzerindeki kalışların agresif yukarı yönlü hareketleri başlatabileceğini teknik açıdan söylemiştik. Orada da 20.04 artık çok kuvvetli bir destek konumunu aldı. Burada bir müddet dinlenebilir ve buradan gideceği ilk hedef de arkadaşlar Euro Türk Lirası'nda 21.16 seviyelerine doğru bir Euro Türk Lirası sizlerle birlikte izlemeye devam edeceğiz. 20.04 Euro yatırımı yapanlar için önemli. Orada enflasyon verilerinde iyileşme görülmesi gene Euro'nun dolar tarafında da değer kazanmasına sebebiyet verdi. ECB'nin alacağı faiz kararları önemli olacak. FED faiz kararlarını gene yakından takip edeceğiz. Ama görünen o ki Euro şu an güçlü ve 21.16 seviyesine doğru yukarı yönlü hareketlerine devam edecek. Sterlin Türk Lirası tarafına baktığımız zaman ise Sterlin Türk Lirası'nda Euro'ya nazaran daha yavaş giden bir hareketlilik izliyoruz. Fakat buradaki hareketliliğin de ilk etapta söylediğimiz gibi 23 liralar üzerinde tutunan bir sterlin olacak demiştik ve son yaptığımız açıklamalarla birlikte 23.15 direncine doğru sterlin Türk Lirası'nda da yukarı yönlü hareketleri izleyeceğiz. 23.15 burada da asıl hedef bölgemiz bizler için 23 lira 63 kuruş bölgesine doğru bir ana hedefe giden sterlin Türk Lirası olacak sevgili dostlarım. Orada 23.63 gene önemli olacak. Asıl orta vade hedefi de 24 lira 62 kuruş seviyesine doğru sterlinde özellikle yukarı yönlü hareketleri beraberinde getirecektir. Dikkatle takip etmemiz gereken önemli seviyeler. Bu bölgeler üzerinde de hareketler yaşanacaktır diye düşünüyorum. Borsa İstanbul tarafına baktığımız zaman özellikle Borsa İstanbul'da sevgili dostlarımız 4700 puan seviyesinin önemli olduğunu işlemiştik ve orada da gene noktasal bir dönüş seviyesi Borsa İstanbul tarafında yakaladık. 4700 puan gerçekten önemli bir seviye olacak ve 5460 puan seviyesi Borsa İstanbul'da bu aralık içerisinde takip etmemiz gereken bir alan olacak demiştik. Ve noktasal olarak 4700 puan seviyesinden 5400 puan seviyesine doğru Borsa İstanbul'da yukarı yönlü hareketleri sizlerle birlikte takip ediyoruz. Şimdi bu hareketlerin arkadaşlar 5400 puan seviyesi üzerinde kalıp kalamayacağı çok önemli olacak. Çünkü 5400 puan aralığı gene bir haftalık dirençtir. Bu direnç seviyesini dikkatli bir şekilde takip edeceksiniz. Bu direncin üzerine atabilir isek 6000 puan seviyesine doğru Borsa İstanbul'un önü yukarı yönlü açılır. Şimdi şu şekilde
çizecek olursak bakın şuradaki bir trend böyle alanımız var. Ve bu trendin şu boy kısmı 6000'den geçiyor. Yani 6000 puan. Şuradaki geçilmesi gereken önemli seviyede 5400. Bakın şuradaki 5400 puan seviyesinden geçiyor. O yüzden bu 5400 önemli bir direnç olarak karşımıza çıkacaktır. Burada Borsa İstanbul'da özellikle stop olunacak alanda şuradaki 4700 bölgesinden geçen alan olacak. Çok kısa bir strateji burada yapacak olursak 4700 aşağı yönlü kırılmadığı sürece ana hedef bölgesi 6000 puan seviyesine doğru gidecek bir Borsa İstanbul'u sizlerle birlikte hala da takip ederiz. O yüzden borsadaki arkadaşlar 4706 biraz sıkıntılı bir süreç olabilir. Fakat 4700 üzerinde kaldıkça bu yaşadığımız son çöküş, kimisi tarafından çöküş denilebilir, kimisi tarafından düzeltme denilebilir. Hareketin hala da potansiyelin 6000 puan seviyesine doğru bir yükseliş hareketi içerisinde devam etme potansiyeli de oldukça yüksektir. Sizler Borsa İstanbul'da yatırım yaparken dikkat etmeniz gereken, en fazla dikkat etmeniz gereken konular arasında gelecekte değer kazanabilecek yatırımları takip etmek olmalıdır. O yüzden şirketleri takip ederken şirketlerin gelecekteki yatırımları ve teknoloji, inşaat, eğitim, gıda hangi sektörden bilişim, hangi sektörden olursa olsun o şirketin ileriye dönük yatırımlarını mutlaka araştırmanız ve bilançolarını mutlaka gözden geçirmeniz şart. Bunları yapmadan körü körüne piyasadan duyduğunuz haberlerle kesinlikle borsa tarafında yatırım yapmamanız benim tarafından da tavsiye olunur sevgili dostlarım. Evet, ben hepinizi çok seviyorum. Piyasalara genel bir bakış yaptık. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşça kalın sevgili dostlarım.